diye bekledim de. Yok demedim. Bu sefer demedim. Adana'ya geldik. Mersin bitti. Artık Adana il sınırlarındayız. Bakalım nereye gideceğiz? Hiç bilmiyoruz. Adana ile ilgili konum bulamadık. Mersin'den sonra, yani Mersin şehir merkezinde gördüklerimizden sonra Adana'dan biraz tırsıyoruz. Ya evet, biraz tırsmıyor değiliz açıkçası ama Adana merkezde güvenli birkaç nokta bulabileceğimizden de eminiz. Evet, yani işte bilmediğimiz yerler olunca haliyle bir nebze tedirgin yaklaşıyor insan. Bir de Adana'nın meşhurluklarını bilince enteresan olaylar gelişiyor burada, biliyorsunuz, her açıdan. Dayı ne yapıyorsun? Yanlış semtte olmadığımız sürece bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum ben ama Mersin'de özellikle Google yorumları bizi biraz tedirgin etti. Evet. Onun haricinde bizim Mersin'le ilgili de sıkıntımız yok çünkü 2 ay geçirdik Mersin'de Evet, biz. evet. Bir problem yaşamadık. Enteresan olaylar gördük sadece. Evet. Şey oldu belki de, Mersin bir alıştırmaydı belki Adana öncesi. Ya şehir işleri tabii haliyle karışık, karmaşık, kültürel yapılar farklı vesaire. Ama bizim zaten hani tedirgin olduğumuz konu bir sorun yaşamak değil aslına bakarsanız. Hep şeyiz ya, böyle doğadayız, daha sakin yerlerdeyiz. Yani aslında insan kalabalığı bile o durumlardan sonra böyle bir ne oluyoruz ya falan oluyor işte, AVM'lere girdiğimizde görmüşsünüzdür. Ama alışıyoruz. Evet, ya sıkıntı değil. Yani şehir merkezleri problem değil. Yani zaten biliyorsunuz 3 yıldır her yerde konakladık. Çok saçma sapan yerlerde de konakladık. Hani ondan yana çekincemiz yok ama işte gecenin bir vakti ne bileyim kendini Efe zanneden birinin araca yaklaşıp işte olmayacak şeyler söylemesiyle doğabilecek olaylar bizi birazcık tedirgin ediyor. Ona da işte yorumları okuyoruz. Biraz daha dikkatli yaklaşıyoruz konumlara. Onu da o şekilde engellemiş oluyoruz kendimizce. Bir de sağ olsun takipçilerimiz Mersin'de de çok destek oldular. Şurada kalabilirsiniz, burada kalabilirsiniz gibi. Adana'da da bizi haberleştiğimiz, bizi bekleyen, buluşmayı bekleyen yine takipçilerimiz var. Bakalım haberleşeceğiz. Önce bir gidelim Adana'da bir noktaya yerleşelim öncelikle. Bence Adana çok eğlenceli olacak. Ya her yer eğlenceli canım. Benim açımdan sıkıntı yok. Keyifliyiz yani. O zaman hoş bulduk. Hoş bulduk Adana. Buradan geçemeyiz o kadar çıktıktan sonra sen. Oo, çadır atmışlar, evet. Seyhan Merkez Park. Hemen yanımızda Seyhan Nehri. Evet. Bir karavan alanı bulmaya çalışıyoruz nehrin kıyısında. Tabii bulabilecek miyiz emin değiliz o konuda ama Öyle bir yerin var olduğunu biliyoruz en azından haritalarda. en azından benim Alpin haritasında öyle bir yer var gösteriyor. Ama gidiş biraz meşakkatli. Evet, girişi zor bulduk. Evet, bulduk sonra. Evet, bulduk bir parkın içerisinde, tam şehrin göbeğinde. Ama zor oldu. Vallahi zor oldu yani. Evet. Seyhan Merkez Park çok büyük, geniş, yeşil bir alan ama hiç giriş yok. Ana yol tarafından. Giriş ta en sondaymış. İlerleye en sonunda bulduk. Evet. İlk girişte de birkaç karavan park etmişti. Onların orası da var gibiydi ama bu taraf hazır karavan alanı olarak belirlenmişken buraya geldik. Evet. Max de geldi. Buraya geldik. Şimdi bir yerleşelim. Tüpümüz yok. Evet ya. Keşke Ondan ona sonra- baksaydık yerleşmeden önce. Şimdi bir daha buradan çıkması var olaydı. Yakında vardır ya, ben giderim 2 kilometre falan yürürüm. Bu yolu bir daha arabayla girmem. Evet, geldiğimizde genelde bu hal. Yani şekil şu. Direkt bu çocuğun poposuyla muhatap oluyorum ben. Genelde bu popoyla muhatap oluyorum. Adana'ya geldik.
birazcık parkta gezdik. Ne parkıydı bu? Seyhan Merkez Parkı. Seyhan Merkez Parkı'nda birazcık gezdik. Kocaman yeşillik, yürüyüş yolları, Bayağı. Seyhan Nehri. Evet, dünya var ya burada. Evet. Dünya var Koca bir dünya var burada. Ondan sonra yarın gündüz çekeriz belki ya da evet. daha sakin olduğu zaman çekeriz belki. Aynen. Şimdi hafta sonu biraz fazla kalabalık. Tüpümüz bitmişti. Yedek tüpümüz zaten bitikti. Piknik tüpümüz o da bitti. O dış kullanım için kullandığımız tüp o da bitmişti, kamp tüpümüz. Şimdi gelir gelmez buraya hemen tüpçü aradık. Yürüyerek oraya gittik çünkü buranın konumuna bir daha arabayla gelmek zor. Parkın içinde dolanmaktansa tekrar. Aynen, yürümek daha mantıklı geldi ama yakınmış, 700-800 metre gibi bir mesafedeymiş tüpçüde şansımıza. Tüpümüzü aldık, ekmeğimizi aldık. Şimdi aç karnımızı doyuracağız. Aç karnımızı doyuracağız, evet. Ne yapıyoruz? Daha yerleşmedik bile. Evet, Yani görün. hiçbir şeye bakmadık yani. Evet, şimdi patates kızartacağız. Hazırla. Yanına domates ve biberle birlikte güzel bir sos yapacak Gülden. Ondan sonra bir şeyler yaparız belki. Yani. aynen öyle, yeter zaten. Başka bir şeye gerek yok. Hemen başlayalım. Ondan sonra makrame öreceğiz çünkü makromemizi birkaç gün içinde, yani hazır buraya gelmişken sahibine teslim edeceğiz. Evet. O yüzden biraz çalışacağız buradan sonra. Aynen. Zaten makromemiz de bitti sayılır. Üçüncü mavi de bitti. Sonra bir tek köşe beyazlar kaldı. Onları yapacağız. Pardon, üçüncü mavinin şu burguları kaldı sadece. Şunlar yapılacak. Bakacağız işte ya. Uzunluğuna bağlı olarak belki birer renk daha ekleyeceğiz belki. Şimdi arkadaşlar bunu böyle görüyor ama hiçbir şeye benzetemiyorlar. Ama bitince... Bakınız yapılmışı. Evet, bakınız yapılmış. Hepsi farklı desen. Şöyle. Şu böyleli. Şu böyleli. Şu şöyleli. Bu böyleli. Hepsi farklı desen. Biber rekora koşulur. Çık. Çık oradan. Biraz büyük doğrayacağım. Kaybolmasın içinde. Oo, enfes görünüyor. Karabiber, kırmızı biber. Muhteşem üçlü. Çok güzel bir sos olacak. Evet. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği, öğlen yemeği, her şey olur. Evet, her şey kullanılabilir bir sos. Çok güzel oluyor. Hatta şey bile yapılabilir. Makarna üstüne böyle. Evet. Acıkmışız azıcık. Makarnası da olur. Çok basit. İçine yumurta kırarsın. Melemen olur. Menemen olur. Oo. Çok yönlü. Sabah kahvaltıda yersin. Ekmeğini Kızartma bandırır yanında yersin. Sadece onu yersin. Domates, biber. Patlıcan. Azıcık sarımsak. Bu kadar çık. Bak, doymak ne kadar kolay bir şey ya. Patates, domates, Evet. yumurta, Aynen peynir öyle. olsun yetiyor yani. Aynen öyle. Her şeyi yapabiliyorsun bu. Ya hayatı zorlaştıran insanlar. İşte zevklere dönüşünce Evet. Onu da yiyeyim, bunu da yiyeyim. ben oldum olası yemeği bir zevk olarak göremediğim için. Benim de olduğu üzere. Şimdi bir de şey var. Adam normal, tamam hani evde yapar mangalını, yemeğini vesairesini, ama o yetmiyor. Ya, Onu dışarıdaki esnaf lokantasında yemek de yetmiyor. İlla ki o steakhouse dedikleri, senden tonlarca para aldığın yerlerde yemen lazım onu. Değil mi? her değişiyor işte. Yani. İşte. Zevkler. İmkanlar dahilinde herkes farklı zevklere sahip. Ama sadece hani genel olarak nerede yediğini bir kenara koyarak söylüyorum. İnsanlar yemek için bile kültür turu yapıyorlar. Yani yemeği Evet, seviyor insanlar. Gurme Biz turu yapıyorlar. genel olarak beslenmek için yiyoruz. Yaşamak için yiyenlerdeniz biz yani. Hiç aramam yani. Hiç. Zaten şöyle söyleyeyim, bizim çıktığımız bu turda şayet biz gurme gibi takılsaydık, hani gittiğin her yerin meşhur şeylerini yemeye kalksaydık falan, ama ona Öyle bir para etmez. Aylık yani 50.000 lira falan gelirin olması lazım sabit. belki daha bile fazla olması lazım. Yani. Çünkü hani her şeyi yiyip tatmak istersin ama bizim için güzel tarafı, biz zaten her şeyi yemiyoruz. Evet, özellikle benim için en güzel tarafı bu. Sonra yeni tatlara birazcık kapalı. Çok Çok kapalı. nadir, çok nadir. Hani görüntüsünü beğenmesi lazım, ismini beğenmesi lazım falan, onu deneyebilmek için.
Ben de eskiden öyleydim de sonra değişti bir şeyler nasıl olduysa. Ben de Mesela yok ben ya, 21 hala yaşına öyleyim. kadar patlıcan hayatta yemedim. Yani patlıcan epitop yani. Niye yemezsin ki patlıcanı? Yemedim. Şimdi her semanyasın ama. Şimdi yiyorum canım, birçok çeşitini yiyorum artık. Ayırmıyorum yani şimdi çok fazla. Yani şunu yemiyorum diyebileceğim bir şey yok herhalde. Mesela çok yemek seçerdim çocukken de. Hep çocuklar annelerin baş belası. Aileme kök söktürdüm yani bayağı. Çocukluktan kastım da işte 21 yaşa kadar kızım. Kapat. Ama canım hala yani o yaşlarda bile hala şunu da ye, bunu da ye, bunu yemen lazım falan diye şey yapıyorlar ya ben asla yemiyordum yani. Tabii ya, o baskı olunca insan daha hani yiyeceği varsa bile yemiyor yani. Ben Ama- de öyle mesela. Baskı hayatta gelemem. Ama ne kadar iğrenç şey var. İşkembe olur. Yani iğrenç derken malzemesi iğrenç. Yoksa yemekler müthiş. İşkembe olur, Yani kokoreç olur, olur, midye bileyim. olur. kelle paça olur. Ondan sonra beyin salatası olur falan. Yerdim yani onları. Ben enteresan bir beslenme şeyine sahipmişim çocukken. Yemek seçen insan onları da seçer değil mi yani normalde? Ben bu konuda susma hakkımı kullanmak istiyorum. Max de yemek kokularını aldı garibim. Evet, hazır bekliyor. Hazır bekliyor her zamanki gibi. O zaman bize afiyet olsun. Bugün size klasikleşen bir kapı manzaramızı ben çekeceğim. Şöyle bir yerdeyiz. Şöyle. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bize tahsis etmiş olduğu bankta oturuyoruz. Max şurada bir arkadaşı var, çok tatlı bir beyaz bir köpüş. Şöyle muhteşem bir manzaramız var. Narenciye ağaçlarıyla hemen karşımızda. Adana Havalimanı'na yakınız, o yüzden uçak sesleriyle. Şöyle bir arka bahçemiz var. Böyle çok enteresan, çok güzel, harika bir yerdeyiz. Şehir merkezinde yemyeşil bir yer buldum. Evet, hem de tam Adana'nın göbeğindeyiz yani şu anda. Merhaba güzellik. Böyle güzel bir park. Güller Hanım, bir şeyler konuşmak ister misiniz? Valla Adana ile ilgili girmeden önce de yani gelmeden önce de buraya yaklaşırken de çok konum baktık. Son anda burayı bulduk. Nasıl oldu bilmiyorum. Evet, Yok galiba falan derken hiçbir yer. hatta bir iki takipçimiz şöyle bir yorumu oldu bize. Özellikle dün akşam. Mesaj atmıştı birisi. Adana'da bakalım nerede kalacaksınız, nereyi bulacaksınız bakalım diye. Muhtemelen olmadığını düşündüğü için böyle söyledi. Ama bulduk. yani Adanalılar bile Adana'da konaklayacak nokta bulamadıklarını beyan etmiş Evet. oldular böylelikle. Mersin böyle değildi ama. Aynen. Mersin'de çok fazla nokta yer vardı sunmuşlar. yine. Hani, birçok kişi birçok yerde kalmış. Evet. Bundan önceki videoda paylaştığımız Tarsus Karavan Kamp'ta da çok fazla Adanalı vardı. Onu düşününce dedik herhalde Adana'da hiç yer yok. Herkes buraya geliyor. Ama varmış ya. Var ya, güzel yerler var. Vardır. Şimdi hafta sonunu burada geçireceğiz. Ondan sonra pazar bugün. Pazartesi galiba bir iki takipçimiz gelecek. Makromeyi, perdeyi bitireceğiz inşallah. Hı hı. Bugün yarın bitirirsek eğer pazartesi akşama doğru belki onu teslim edebiliriz. Onlarla buluşabiliriz. İşimiz olduğu için geldiğimizi söylemedik kimseye daha. Evet. O yüzden biraz onu azaltalım ki yani şimdi hani tabii ki görüşmek istiyoruz, haberleşeceğiz ama hemen gelirlerse de bizim bu işimiz gecikeceği için o yüzden biraz önce işlerimizi halledelim sonra haberleşeceğiz. Önce işleri bitirelim, sonra hem biraz da gezeceğiz. Karları falan. Evet. Adana'nın üst taraflarında güzel birkaç nokta buldum ben dün akşam haritadan. Oraları da gezeceğiz. Evet, bakalım. Güzel ya, ben yani tahmin ettiğim gibi şey değilim yani Adana'ya karşı şu anda. Beklentilerin üstünde mi çıktı Adana? Evet. Gayet güzel bence. İnsanlar sabah sporlarını yapıyorlar. Mesela şu park bana şu anda o hani işte haberlerde, televizyonda Adana ile ilgili duyduğumuz hep şeyler var ya, böyle hiç öyle bir yer değil. Ben şu anda İzmir'de gibiyiz yani. Bu da bitti.
Ben oraya nasıl sığacağım acaba? Ben köşeye geçeceğim. Olur mu? Bak bakayım oluyor. Olmuyorsa bunları sana bırakıyorum. Neden olmuyor? Burası ortası olması lazım. Şunun aşağıda olması lazım. Tamam, bunları sana bırakıyorum. Ben açık renklerden ve diğerleri kalanlardan. Makrame örgüsüne mola veren Tolga harita incelemeye başladığında her şeyi görebiliriz. Bu sefer neyle karşılaştım inanamazsınız. Sizce Bana diyor ki bu uçak havada mı yoksa yerde mi? haritayı küçültsene. Böyle bir yerde o uçağı bulmuş. Bana sordun ya uçak yerde mi diyor, havada mı falan diye. Ben şey sandım. İnternet paylaşımları oluyor ya öyle. İşte düz mü gidiyor, ters mi gidiyor falan. Öyle bir şey gösterecek sandım. Konum bakıyordum da adanın Adana'nın. Çatalan Köprüsü'nün Ha. etrafında o köprü akşam manzarası güzel olur falan gibilerinden. Ona bakarken denk geldi. Bu arada bir iki konum var orada güzel. Tam böyle akarsuyun dibine kadar girebileceğimiz. Makrame bitiyorken şöyle sıkıştırınca sanki yarısı varmış gibi gözüktü. Rahat örebilmek için şu tarafta boşluk olsun diye sıkıştırdım biraz sağa doğru. Sağa doğru sıkıştırdım can. Sağa doğru. Bağa doğru. Bağa doğru. Ya birer tane kaldı. Onlar da açık renkler. O yüzden bunlar tamamen bittikten sonra açık renkler. Ben şunu yapmayacağım. O modeli. Dönüyor O mu ya? model Tamam. Gülden'e ait. Şunu da aynısını Ben yapacak. devam ediyorum. Ama sen beyazlar diyorsun da bence bu araya birer renk daha koyacağız. Hayır. Beyazlardan sonra zaten bizim grilerimiz var ya normal şartlarda. Evet. Beyazları bence köşeye koymayalım. Kapı aç kapamaları ve bu taraf beyazlar olmasın. Birer renklerini zıt yapabiliriz. Pembenin bir ton daha var ya. Onu bu tarafa beyazın arkasına atabiliriz. Buranın arkasına da maviyi atabiliriz. Beyaz arada mı kalsın diyorsun? Evet bizdeki gibi. Ama bizde dışta gri var. Evet ama gri yok elimizde. Ama renklerin devamını niye beyazla bölüyoruz? Bence kötü. Çünkü bizdeki de öyle. Bizdeki öyle değil. Bizdeki renklerin devamı gelmiyor. Gri geliyor peşine. Sen bilirsin, ben kullanımları kolaylık olsun diye söyledim. Çünkü kapı ön tarafı ve bu tarafı biliyorsun bizim griler yağlandı. Ben ondan dolayı söyledim beyazlar orada olmasın. Pembe ve mavi yağlanmayacak mı orada? Pembenin mavi yağlansa o kadar göze batmayacak ama Onlar da beyaz... açık renk. Hayır, koyuları var elimizde. Ya şu renklerin arasına gösteriyorum hemen. Şu renkler devam ediyor. Aynı renkler devam ediyor. Buraya beyaz gelecek. Buraya bir tane daha pembe gelecek. Pembe gelmeyecek işte dedim ya. Oraya diğer mavi gelecek. Mavi gelecek bir de. Pembenin tersi gelecek bir de. Evet. Ters kontrast. Oo. Canım. Evet. Biz bir kahve içelim bence. Bence de. Fabrikada çalışırken böyle dakika sayıyorduk. Hani okulda teneffüste bir saat var ya. Evet. Böyle dakika sayıyorduk böyle. O saati geldi mi falan diye. Şeyin başında çalışan biri oluyor işte hani ustabaşı gibi diyeyim. Hani mola diye bağırsın diye böyle bakıyorsun. Şimdi mi bağıracak mı? Bu işe de başlayayım mı yoksa başlamadan mı çıkayım? Geçen bir videoda sen bu çekmecenin Hikayesinden bahsedeceğim. Ben bahsettirmemiştim. Bahsedeyim mi? Bir bahset dur şöyle geçeyim. Ben bunu kurulayım o arada. Şöyle de açayım gözüksün çekmecemizin Evet. vardı. Şimdi bu bizim kiler dolabı çekmecemiz. Biliyorsunuz bazı yapı marketlerde, o mutfak yapı marketlerinde bunların metalleri var. Böyle Hazır ızgara sistem. şeklinde hazır sistem, sadece işte montaj yapıyorsunuz. Hani şu raylarına varana kadar var üzerinde. Ondan sonra biz yapım aşamasındayken, malzeme arayışındayken şu ampulleri aldığımız zaman ondan sonra yapı markette bunun
ters açılısını gördük. Evet, ya düz var normal dolaplarda olduğu gibi böyle düz açılanlar. Ya da böyle açı var. Yani şu açı, bizimki ters açı. Biz bu açısını bulduk. Ondan sonra çalışana dedik ki, o zaman da kallavi bir fiyatı vardı yani. 500 liraydı o zaman evet, 500 fiyatı. küsür liraydı hatta. Ki biz 400 liraya falan depoyu dolduruyorduk. Tabii. Yani hani Tabii. bir depo mazot fiyatı şu anın depo mazot 4000 lirası pahalıydı. falan, belki 5000 lirası. Sadece o ray sistemi böyle komple çekmece falan değil yani. Değil, sadece tek bir tane bu malzeme, yani tek parça. Ondan sonra dedim kiler dolabı olarak alalım bunu. Satıcıyı bulduk. Dedik böyle bu dolabın dedik ters açılısı bize lazım. Var mı? Var abi dedi. Bir dakika bakalım. Aldı eline kataloğu. Biz bekledik bakmaya. Bakıyor. Yok. Sayfalar bir ileri dönüyor, bir geri dönüyor. Aynen. Olması lazım ya diyor. Ya da diyor imalattan da diyor yapılabilir diyor. Sonra Ondan birine gitti sonra- sordu. Gitti gelmedi. Evet. Yani biz orada sanırım o çocuğun yani o araştırma sürecini bir yarım saatten fazla bekledik. 1 saat. İşte ilk andan bahsediyorum. Evet. 1 saat bekledik biz orada onu. Hani ve sonuç neye döndü biliyor musun? Yani iddia ediyor yapılabildiğini. Var. Biz de şimdi var olduğuna ve yapılabildiğini iddia ediyor. Ondan sonra Sonra sonuç, kendi kendine şaşırıyor falan şey diyor. Allah Allah nasıl ya bir dakika ya falan diye böyle tekrar inceliyor kataloğu. sonuç ne? Yokmuş. İstiyorsanız bunu verelim. Sonuç yok. Yani ters yönlü olanı yok. Olmayabilir. Aynen. Yani sıkıntı değil. Sonra şey dedik çocukta. Ama dedi fark etmez dedi. Siz bunu alın dedi. Böyle takın dedi. Ters çevirip takın dedi. Çevirecekmişiz. Kaldım ben. Bir şey de diyemedim. Tamam mı? Sonra sorguluyorum kafamda. Ters çevirip nasıl yapabiliriz? Şimdi raflar böyle, yön böyle. Şimdi ben bunu bu tarafa ters çevirmek için takla attırmam lazım ve raflar aşağıda kalacak. Malzemeleri de mıknatısla yapıştıracağız. Yani çocuk ama yardımcı olmak için böyle kendini paraladı yani çözüm üretmek için sağ olsun. Sonra baktık biz anlaşamayacağız. Daha da fazla vakit kaybetmeyelim. Teşekkür ettik ve oradan çıktık. Zaten fiyat da çok yüksekti ama hani uğraşmamış oluruz falan diye öyle bir malzeme alma niyetine girmiştik görünce. O yüzden sonra Tolga dedik ya biz yaparız ne olacak dedi. Yaparız dedik ya ne olacak. Ama yaptık. Yaptık canım. İşte bu ahşaplar şu aralarında hava alma delikleri var. Buradan ulaşılabiliyor. Aynı zamanda benim bu taraftan ulaşılabiliyor ve istediğimiz yüksekliğe göre ayarladık burayı. Çünkü şu tezgahın arka tarafında şu alanda bizim su tesisatımızın bir kısmı geçiyor bu alanda. Mesela normal bu dümdüz kare şeklinde olsa Şöyle göstereyim mi yakından? göstereceğim. Hayır, çok yakından değil canım. Öyle arka zaten Ama gösteremeyiz de. şey değil. Şöyle. Çünkü buradan da gösterebilirsin. Arka kısmından bahsettim ya. Şu arkadaki çıkıntılar yüzünden şurasını mesela ona göre şekillendirdik. Hazır alsaydık muhtemelen kullanamayacaktık da zaten. Evet. Bunun ölçüsü tam bizim istediğimiz gibi oldu. Kapattığım zaman da zaten Yönlendirmesini falan tam yaptık böyle istediğimiz gibi. Yani o da bir el emeği kiler dolabı olmuş oldu arkadaşın sayesinde. evet. Kahvemizi içelim. Biraz da burcu yiyelim. Hoş geldin kuzum. Hayır Max çıkma Max, hayır, dışarıya. çıkma. Sana bakmaya gelmiş, merak etmiş neredesin diye. Çok güzel beyaz bir köpek var burada. Max'le bir koklaştılar az önce. Biraz tombalak. Çok. Bu çocuğa bir şey çıkar. Ne versem, tavuk mu versem acaba bu çocuğa? Ne versem? Şey var ya, kemikli tavuk. Çocuğa ne versem? Acaba ne versem? Aha düştü. Al. Tamam işte bu. Al bakalım. Afiyet olsun. Ay demek çok kolay oldu sanki. Oo, kocaman bir tavuk parçası. Yok hala gözü cipste. O zaman bunu vermiyorum sana. Aa niye bıraksın onu Max? Vermiyorum bunu. Bu bende. Bıraksın. Al Tolga'dan. Hayır, İste, vermeyeceğim. iste. Vermeyeceğim. İste. Çok Bıraktı üzgünüm. bak aldı götürdü. Eyvah. Eyvah Max. Kaçırdın Max. Ne olacak şimdi? Bak iste Tolga'dan. İste Tolga'dan. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Bu arada dedim ama kusura bakmayın. Alıştınız siz zaten biz artık. Şimdi Mersin'de yaklaşık 2 aydır konaklıyoruz. Biliyorsunuz bazı zamanlarda güneşi görünce paneli kaldırıyorduk.
bugün daha öğlen saati olmadan enerjimiz 14.4'ü gördü. Evet. Ve Adana'da fark ettik ya, biraz daha iç bölgeye girmiş olduk tabii şehir merkezine geldiğimizde. Ama güneş daha tepede. Yani o yatay açıda seyretmiyor. evet, yani bugün öğle saatlerinden yaklaşık 2 saat belki de 3 saat boyunca 14.4 olarak enerjimiz tavan yaptı. Şaşırdık bu duruma. Hiç elleşmedik güneş paneline o yüzden. Senin ağzını yüzünü yerim. Parkta piknik yapanlar, sandalyesini alıp kitap okuyanlar, futbol oynayanlar, acayip güzel bir yer. Gülden'in size dediği gibi hani İzmir, Doğu'nun Paris'i, Gaziantep diyorlar. Bence Adana. Gaziantep'e gidene kadar Adana. Her ne kadar ben Gaziantep'i de görmüş olsam da askerlik vesilesiyle vakti zamanında ki 20 yıl geçmiş üzerinden, kim bilir orası da şimdi nasıldır. Göreceğiz, ben görmedim daha önce. Enteresan bir şey. Şu mu? Bunu nasıl yapacağız? Karavana sığamıyoruz. Karavana sığamıyoruz. Şuradaki kocaman L koltuğun o kısmını makrumeler kaplıyor. Bu kısmını Max kaplıyor. Şurada bir kişilik yer var. Sen otur, ben yere otururum. Ay kıyamam. Bence şu makrame kutusunu oradan kaldırsak. Mantıklı. İçeri. Dışarı değil. Max neye heveslendin o kadar acaba? Kimse dışarıya çıkmaya çalışmıyor şu anda ama. Sana ne Evet. olduysa? Çok naziksin. Kuzu nasıl yedi kütür kütür. Vallahi. Bak bitirdi bizi yerleşene kadar. Değil mi? Kalabalık olduğu için bugün gezdirmedik size. Biz Max'le bir tur attık bayağı bir de. Çok kalabalık gerçekten de. O yüzden yarın sessiz sakin bir Evet, yani kalabalık vaktinde. olması aslında problem değil ama çok ses var. Yani ne konuşabiliriz ne de o görüntüleri YouTube'a yükleyebiliriz. Çünkü hep her yerde müzik var. Şimdi biçme makineleri eşliğinde makromemizi bitirdik. Şimdi artık gezme vakti. Evet, artık gezme vakti. Biraz şu parkın güzelliklerini gezelim. Bir de az ileride eski tarihi saat, tarihi köprü ve birkaç tane daha yer var. Oraları da bir gidip gezelim. Evet. Bakalım. Adana'yı gezmeye gidiyoruz beraber. Seyhan Çayı üzerindeki tarihi eski köprü. Şimdi bir tane yenisi var üstünde. Az yukarıya da bir başka yenisini daha yapıyorlar. Daha da yenisi geliyor. Evet. Ama bu trafiğe Taş köprü. kapalı. Taş köprü. Trafiğe kapalı. Nehir ne kadar geniş gözüküyor. Kameraya sığmadı. Manzara çok geniş. Teşekkür ederiz. Çekiyor mu sen de?
kışın bile. Bunun ismi ne abla? Max. Max. Çok tatlı ya. Adana'mız böyle arkadaşlar işte. Kışın bile maşallah güneşimiz eksik olmuyor. Gel Max. Gel. Dur bizim fotoğraf alsın. Yansın. Adanalıların gözdesi Max. Evet. Paylaşılamıyordu. Bir fotoğraf, bir fotoğraf. Karacaoğlan'ı gördünüz mü? Karacaoğlan der ki diye başlayan çocukluğumuzun masallarında Tıp ve Diş Müzesi'ymiş. Girmek Evet. ister misin? dişlerimize bakacaklarsa Biraz zor. Heykeller var içeride. evet. Ama bu binanın güzelliği. Güzel değil mi? Evet, Adana'nın tarihi sokaklarında kaybolmaya gidiyoruz şimdi. Alayım sen kırmızı diye. Teşekkür ederim. Almış kadar oldum. Hadi gidelim. Evet, yetişiyorum. Aşkım, gelinlikçiler falan nereye geldin? Evet. 3,5 saatte bu. Gördüğünüz gibi tam şehrin göbeği gibi bir yerde. Çok karışık bir noktada. 3,5 saat bile. Şimdi büyük saati gördük, küçük saati gördük. Şimdi eski Adana evlerine doğru devam ediyoruz. Hadi Adana Sinema Müzesi'ne gidelim bir de gelmişken. Aa, Zeki Müren'in bir mesajı. Gezdiğimiz taş köprü daha önce 21 köprüymüş, şu an 21 gözlüymüş, şu an 14 gözlü. Kalan gözler toprak altında kalmış. Önceleri yapmışlar. İskelet olmak ister misin? Çabuk 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 çabuk. Neyse olsun mu? Hadi olsun. Ya, müze çok güzel olmuş ama daha çok eve bayıldım. Ben de bayıldım ya. Terasa çıkalım. Aa, çıkamıyoruz. Çıkamayız terasa. Ankara gazozları.
Evimize geldik. Çok yorulduk. Yorulduk ya, bir 4 kilometrelik bir parkur ve Kalabalık. trafik, kalabalık çok yordu. Evim güzel evim. Makrememiz bitti. Bu arkadaş teslim edilmeyi bekliyor şimdi. Çok da güzel oldu. Elimize kolumuza sağlık. Şimdi bu demektir ki makremenin bitmesi demek aslında bizim bu konak noktasından ayrılmamız gerekiyor anlamına geliyor. Şimdi makremeyi alacak arkadaşlar da biliyorsunuz Adana'da. Hemen şöyle dönüyorum ben de. Konuya gireyim. Şöyle çok özür. Hazır onlar Adana'dayken dedik ki onlar da karavancı ve hafta sonu eşi şu anda şehir dışındaymış. Evet. Gelecek. Hafta sonu dedik belki beraber. Neyse. Şimdi makreme bittiyse bu demektir ki teslimat var. Teslimatta da biz dedik ki burada teslim etmeyelim. Evet. Olmaz. Güzel bir böyle doğa içinde bir yere gidelim. Çünkü çok işte 5 gündür falan herhalde aynı noktadayız. Biz de sıkıldık buradan. Şehir içinde ve aynı parkta kalmak. Hem makromeyi ördüğümüz için aslında zaten birkaç gün dışarıya çıkamadık öncelikle. Ama sonrasında da biraz çevreyi gezdik. Adana'yı gördük. Ara sokaklara girdik falan. Artık buradan hareket edelim diyoruz. Bakalım. Yani haberleştik ama net değil. Muhtemelen onlarla buluşacağız hafta sonu. Evet. Buluşmuşken de perdeyi biz monte edelim yerine dedik. Hazır böyle bir imkan varken, yakındayken. Onlara bir güzellik yapalım dedik. Tabii bu net olacak ya da olmayacak diye bir şey değil. Daha belli değil. Yarın belki Evet. belli olacak bu. Akşam ya da Ondan yarın. sonra, evet. Aslında bugün drone uçuracaktık biz bu parkta. Evet. Onu uçuramadık çünkü havaalanı uyarısı verdi ve kilit açmayı önerdi. Kilit açtan telefon falan filan böyle enteresan yerlere gidince olay, hani işin ucunun valilikten izin almaya gideceğini düşünerek drone maalesef uçuramadık burada. Çünkü valilikten izin alma olayı da maalesef ki hiç kolay değil. Kolay kolay izni vermiyorlar. Bir, Evet. ikincisi de varsayalım ki verdiler. Bu süreç 10-15 günü buluyor. Biz 10-15 gün sonra kim bilir nerede olacağız. Aynen O öyle. yüzden o izin alma olayına da girmiyoruz. Maalesef güzel parkı da size de kendimize de yukarıdan gösteremiyoruz. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Nisan ayında bu park içerisinde turunç Portakal çiçeği. portakal çiçeği karnavalı yapılıyor. Bakın festival demiyorum, karnaval diyorum. Türkiye'de bir ilk bu karnaval ve efsane geçtiği hakkında bilgiler aldık. Geçen yıllardan bir video izledim. Biz Nisan ayında burada olur muyuz, olmaz mıyız hiç bilmiyoruz ama eğer siz vaktiniz, zamanınız müsait ve bu taraflara yakınsanız mutlaka ama mutlaka bu karnavala gelin deriz. Evet, gerçekten çok mi? eğlenceli ve dolu dolu bir yer haline geliyor. Yok karnaval Aynen. zamanı. Ha bir de şunu da söyleyeyim, hani karavanla geleceğiz ya nerede konaklayacağız Adana'da demeyin. Çünkü bu karnaval için karavanlar için bir bölüm ayırıyorlarmış. Evet, ekstra bir alan ayarlanıyormuş karavanlar için. Bu da ayrı bir güzellik. Geçen sene 200 karavan falan varmış yani Evet, aynı evet. alanın içinde. Hayır. Güzel bir yer ayarlanmış. Hayır. Eksi hayır çıkmıyorsun. Hayır gitti o. Gitti. Evine bile gitti artık o. Orada yok. Köpekler gezdiriliyor dışarıda. Evet. Diğerleri besleniyor, sokak köpekleri. Evet. Max de içeriden onlara bakıyor. Garibim aç ya. Bu arada beslenen köpekler de yani o beyazı gördüğünüz zaten nasıl bir kütle olduğunu ve hala besleniyorlar. Yani onu beslemesen 2 ay vücut da kendini idame ettirir yani. Bunu benden şişmanlık ister. Yani festival çok güzel oluyor. Ya, festival de diyebiliriz evet. Evet ya biz hani motosiklet Evet. festivalinden ağzımızda Alışkanlık. pelesenk olmuş artık o. Yani karnavala ya bizim gelme ihtimalimiz şu anki şeyle %10 gibi görünüyor. Şu andaki planımız ona uymayacak ama Evet. hayat neler gösterir bilemiyoruz. Ha, hiç belli olmaz. Belki katılırız, belli olmaz. Ama sizin dediğim gibi imkanınız varsa
mutlaka değerlendirin. Çünkü Gülden izledi. Ben izlemedim. Bana anlattı. Efsane bir karnaval. Efsane bir ortam. Her şeyi yerleştirdim, bu kaldı. Ve şöyle ufak bir dipnot da vereyim. Geçtiğimiz yılki karnaval esnasında herhangi bir kriminal olay yaşanmamış. Evet, Yani hani aklınızda Adana ile ilgili size televizyonların ve bize de doğal olarak televizyonların gösterdiği bir Adana var ya, işte güneşi ateş ediyorlar falan pişman. Hani öyle büyük bir karnavalda, öyle büyük bir festivalde öyle büyük bir karnavalda ve öyle büyük bir festivalde herhangi kriminal bir olay yaşanmamış. Kriminal kelimesi bu arada doğru bir kelime midir, onu şu an şüphesini yaşadım ama ya polislik hiçbir şey olmamış abi. Hani kapkaçlık bir olay dahi yaşanmamış burada. Evet. O kadar söyleyeyim size, gerisini siz anlayın. Zaten bizim de burada güvenli bir şekilde 5 gündür konaklamamızın en büyük sebeplerinden biri alanda devamlı bir polis timleri ve böyle bir hareketlilik olması. Adana'yı bilmeyen ve görmeyen insanlar, ki videonun başında da bahsettik biz, işte hep o televizyonlardaki yaşanmış, işte televizyonlar çok iyi haberleri paylaşmıyorlar malum. Çünkü spesifik olaylar değil, haber Dikkat niteliği çekici. yok. Hep o haberlerde bildiğimiz Adana'nın kötü şöhreti diyeceğim aslında ben ona maalesef Aynen. ki. Bizim de videonun başında bahsettiğimiz gibi ön yargılara sebep olmamıza Sebep oldu, vesile açık oldu açık. bu durum. Ama geldik ve burada kaldık ilk defa Adana'da. Kesinlikle inanılmaz güvenli konakladık. Özel güvenlikler var, sürekli geziyorlar. Polisler var yürüyerek dolaşan. Polis arabaları var sürekli. Polis noktaları var sık sık ve hani öyle o tip insanlar yoktu burada yani. Belki Evet, işte evet. hep diyoruz ya, işte belli muhitlerde muhtemelen sıkıntı yaşanabilir. Yani o ön yargılar yok demeyelim. Yani mesela Mersin'de yaşadığımız, Mersin'de karşılaştığımız ilginç olaylarla burada karşılaşmadık. Adana'da biz neler yaşayacağız kim bilir falan demiştik Mersin'den evet, sonra yani. ama kesinlikle gayet konforlu bir yaşam alanı aslında bu parkın olduğu yer. Buradan sonrasıyla ilgili ne göreceğiz? Bakacağız hep beraber. Evet, yani bizim yine haritalarda belirlediğimiz ve birkaç Adanalı ile konuştuğumuz zaman Allah Allah öyle bir yer mi varmış dedikleri bir yer İlginç yerler keşfettik. bulmuşuz yine. Aynen, bir yer keşfettik. Şimdi o tarafa doğru devam edeceğiz. Doğal olarak bu videoyu burada Adana merkez videosu olarak Evet. kapatacağız. Bakalım bir sonraki nokta umduğumuz gibi olacak mı? Perdenin montajını yapacak mıyız? Yoksa Evet. başka şeyler mi yaşayacağız? Hep beraber göreceğiz. O zaman değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için, yorum ve beğenilerinizle bizlere destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda, yeni yollarda ve yeni maceralarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşça kalın.